Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç kalıp ve fırın kullanmadan evde bulunan bir tencere ile hazırlamış olduğum nefis bir pasta tarifi vermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik. Mutlaka şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle pastamızın kremasını hazırlıyoruz. Bunun için tenceremize 2 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, 2 tane yumurtanın sarısını ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı tepeleme dolu dolu olacak şekilde mısır nişastası ekliyorum. Kaşıklarınız mutlaka dolu dolu olsun. Bu şekilde kıvamı tam istediğimiz şekilde olacaktır. Ocağın üzerine almadan önce bir çırpıcıyla güzelce çırpalım. İçinde topaklanmalar olmasın. Sonrasında ocağın üzerine alarak sürekli karıştırarak bu muhallebiyi pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra da bir 2 dakika kadar pişirelim. Kıvamı biraz daha yoğunlaşacaktır bu şekilde. Sonrasında ocaktan alarak üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz aynı ölçüde. Bir paket de vanilini ekliyorum ve tekrar bir çırpıcı yardımıyla tereyağı ve vanilin güzelce çözülene kadar karıştırıyorum. Şimdi üzerine 80 gram bitter çikolata ekliyorum. Dilerseniz sütlü çikolata da tabii ki kullanılabilir ama bitter çikolata ile rengi çok daha güzel oluyor. O yüzden bitter çikolata veya damla çikolata ekleyebilirsiniz. Çikolatam eriyene kadar karıştırdım ve artık son olarak üzerine bir paket de krema ekleyeceğim. 200 milimlik bir paket kullandım. Öncelikle kremanın yarısını ekliyorum ve bir çırpıcıyla homojen bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Ve kalan kremayı da aynı şekilde üzerine boşaltıp tekrar çırpmaya devam edeceğim. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz kremamızın kıvamı çok daha güzel olacak. Ve bu kremayı dilediğiniz her türlü pastada kullanabilirsiniz. Hem çok lezzetli hem de çok kıvamı güzel bir krema oluyor. Şimdi artık pastamın yapımına geçebilirim. 21 santim çapında bir tencere kullandım. Çorba tenceresi. Sizler dilediğiniz ebatta tencere kullanabilirsiniz. Sadece taban kısmı düz olması gerekiyor. Tenceremizi streçle tamamen kapladıktan sonra kakaolu ve sade petibör bisküvi kullanacağım pastamı hazırlamak için. Bir kakaolu ve bir sade olacak şekilde ters kısımlarına hazırlamış olduğumuz kremadan kaşıkla sürerek bir tezgahın üzerine veya tahtanın üzerine alalım. Bu şekilde ilk 2 sırayı bu şekilde hazırlayacağım ve sonrasında daha pratik bir şekilde tenceremi bu bisküvilerle kaplayacağım. Evet, bu şekilde çok fazla da doldurmayın. Böyle birer kaşık koymanız yeterli olacaktır kremadan. Evet, şimdi streçle kaplamış olduğum tenceremin kenarından başlayarak bir sade bir kakaolu olacak şekilde yerleştiriyorum. Sizler dilerseniz daha geniş bir tencerede de yapabilirsiniz tabii ki. Ben dediğim gibi 21 santim çapında bir tencere kullandım. Şimdi ikinci sırayı da aynı şekilde bir kakaolu, bir sade olacak şekilde yerleştiriyorum. Yapımı oldukça pratik ama inanın görüntü olarak da lezzet olarak da çok güzel bir pasta oluyor. Evde kalıbınız yoksa sizler de böyle evinizde bulunan bir tencereyle bu pastayı hazırlayabilirsiniz. Evet, şimdi bir de bu şekilde spatula ile kremanızdan alarak bisküvilerinizin üzerine sıvayabilirsiniz. Bu da çok kolay bir yöntem oluyor. İsterseniz ilk gösterdiğim şekilde bisküvilerin üzerine krema sürerek sürebilirsiniz veya bu şekilde bisküvileri tencerenize yerleştirip bir spatula ile ya da kaşıkla
kremayı bu şekilde sıvayabilirsiniz. Her iki şekilde de çok pratik oluyor. Evet, bu şekilde tenceremin tamamını kapladım bisküviyle. Şimdi kalan kremayı da üzerine bu şekilde sürerek tamamlıyorum. Hem araları da boşluklar dolmuş oluyor. Şimdi pastamı tamamladım. Kenarlardan kalan streci üzerine kapatıyorum ve pastamı 2 saat boyunca buzlukta bekleteceğim. Buzlukta beklerse çok daha güzel kalıp gibi çıkıyor. Şimdi üzerini süslemek için 2 poşet krem şantiyi çırpacağım. 1 su bardağı soğuk sütle. Sütünüz soğuk olursa çok daha güzel olacaktır kıvamı. Mikserin en yüksek devrinde çırpalım. Çırpmış olduğum krem şantiyi buzdolabına kaldırıyorum ve şimdi üzerinin ganajını hazırlıyorum. Üzerinin ganajı için 100 gram kremam var. Yani 1 çay bardağına denk geliyor. Onu uygun bir kabın içerisine aldım ve ocakta biraz ılıtacağım. Kaynatmıyoruz. Sadece ılıması gerekiyor. Ilıdıktan sonra üzerine 100 gram bitter çikolata ekliyorum. Sütlü çikolatayla da tabii ki yapabilirsiniz. Ama bitter çikolatayla rengi çok daha güzel oluyor. Kremanın sıcağıyla çikolata eridi. Şimdi bunu bir kenara alıp buzluktaki 2 saat dinlenmiş olan pastamı çıkarıyorum. Üzerine streçini açtıktan sonra uygun bir tabağı üzerine kapatıp dikkatli bir şekilde ters çevirelim. Tencereyi yavaşça alalım ve üzerindeki streç filmi alalım. Gördüğünüz gibi şekli çok güzel oldu. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum krem şanti ile kaplayacağım. Önce bu şekilde üzerine koyalım ve eğer böyle bir pasta sıvama aletiniz varsa onunla yapabilirsiniz. Veya bir spatula ile ya da bir kaşıkla da bu işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde hem üzerini hem kenarlarını bu şekilde sıvayalım. Şimdi kenarlarına şekil vermek için böyle tarak görünümünde pasta aparatları var süslemek için. Ben bununla kenarlarına böyle şekil verdim. Servis tabağımın kenarı yüksek olduğu için tam istediğim şekli veremesem de bence görüntü olarak güzel oldu. Sizler dilediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Eğer böyle bir aparatınız yoksa bir çatalla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Onunla da gayet güzel olacaktır. Şimdi hazırlamış olduğumuz ganajımız vardı. Onu üzerine tamamını döktükten sonra kaşıkla böyle hafif hafif kenarlarına dokunarak kenarlardan biraz sızmasını sağlayalım. Çok fazla da böyle kenarlarına gelmesin. Hafif hafif ara ara aralarına dokunursanız bu şekilde kenarlardan sızacak ve görüntü olarak inanılmaz güzel olacak. Evet, şimdi üzerine kenarlarına daha doğrusu toz yeşil fıstık döküyorum. Sizler dilediğiniz şekilde pastanızı süsleyebilirsiniz. Böyle renkli drajelerle veya çikolatalı drajelerle süsleyebilirsiniz. Ya da mevsimine uygun meyvelerle süsleyebilirsiniz. Tamamen evinizdeki olan malzemelere kalmış. Ben üzerlerine şöyle bademli şekerlerden de koydum ve çok güzel oldu. Şimdi pastamı dolaba kaldıracağım ve 3-4 saat buzdolabının alt kısmında, yani buzluk kısmında değil normal kısmında dinlendikten sonra sizlere hemen dilimleyip son halinde göstermek istiyorum. Gerçekten pastaneden almış görüntüsünde çok lezzetli, çok güzel bir pasta oluyor. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Hemen şöyle servis tabağıma alıp sizlere yakından gösterdikten sonra artık videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok güzel, çok pratik bir pasta tarifi. Hiç kalıp kullanmadan herkesin evinde bulunabilecek bir tencereyle hazırlamış olduğum bu pastayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da o güzel yorumlarınızı bekliyorum.
Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer tarifle ilgili sorularınız varsa onları bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.